Selam arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu kuzu butu. Salim ustamız kuzu butunu güzel bir şekilde çıkaracak, sizlere izah edecek. Çeşit çeşit parçalara bölecek. Sizler de bunlardan faydalanmanız için izlemenizi tavsiye ederim. Salim Usta diyordu ki hiç bana çıkartmıyorsunuz ya. Bir de ben çıkarayım dedi kuzunun butunu. Biz de dedik al arkadaş bir de sen çıkar. Seyircilerimiz görsün dedik. Adamın videosunu like yapın da adam biraz moral düzelsin arkadaşlar. Arkadaşımızı tenkit ediyorsunuz. Onun için Evet. neydi? Ne düşünüyorsan onun için. Dur. Onun için. Onun için. Ne söyleyebilirsin onun içinden sonra? Onun için Salim Usta'yı Ulan dayılar ya. Çifttir. Millet ölüyor be. Ha? Evet onun için. Salim Usta'nın hünerlerini bir görün arkadaşlar. İnşallah elini kesmeden, parmaklarını eksiltmeden bu işi halleder. Yağmur. Bir aydır yağmur yağıyor arkadaş. Onun için kusura bakmayın. Sesim bozuk çıkıyor arkadaşlar. Düzelince tekrar konuşacağız. Kendi kendine de gülüyorum ama. İyi tamam. Herkese iyi seyirler de. Herkese iyi seyirler. Bizi izlemeye devam edin. Beğeni tuşuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Arkadaşlar butumuzu aldık. Bugün sizler için detaylı bir şekilde kuzu butu sıyıracağız. Kuzu butu kuşbaşına doğranmadan önce ne şekilde sıyrılmalı? Sıyırma nasıl yapılmalı bunu göstereceğiz sizler için. Butumuz bu. Çatal but, incikleri alınmış. Bu şekilde. Sizlere anlaşılır bir şekilde güzel bir video hazırlamak istiyoruz. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bunu çok yavaş ve anlaşılır bir şekilde yapıyoruz. Bu aradan bıçağımızı çekiyoruz. Devam ettirmeyelim. Burayı böyle açtıktan sonra güzelce buradan bıçağımızın ucuyla şu arayı açıyoruz. Şuradan bıçağımızı sokuyoruz. Çanak kemiğinin yanında. Bu şekilde gelip bu çanak kemiğine tutuna şu siniri kesiyoruz. Bakın butumuz daha iyi açılıyor. Bu arka taraftan da çanak kemiğine bıçağı sürterek devam ediyoruz. Bu altından bıçağımızı çektik mi güzelce açılıyor. Bunu buradan kurtarıyoruz. Şu kemik çıkıntısı var. Onun da yanından bıçağı böyle açarak bu şekilde kuyruğumuzun yanından butumuzu komple alıyoruz. Bu şekilde kemikten ayırdık. Bu tarafı da aynı şekilde ayırıyoruz. Bu şekilde alıyoruz. Burası da anlaşılır bir şekilde olsun diğer taraftan. Bunu komple açtım mı? Bu şekilde bakın hafifçe elimizde açtırıyoruz. Buradan yine aradaki siniri kesiyoruz bıçağın ucuyla. Çok bir kuvvet gerektirmiyor. Bu kemiği açtıktan sonra buradan çıkıntının köşesinden bıçağın ucuyla böyle kemiğin dibine kemiğe bıçağı sürterek tekrar böyle geliyoruz. Bu şekilde çanak kemiğimizi komple ayırıyoruz. Butlarımızı ayırdık. Bunu ilk başta sıyırıyoruz. Üzerindeki yağları alıyoruz. Ufak tefek sinirlerini alıyoruz. Şu tranç kısmının üstü. Burada aradaki gelen bir sinir var. O siniri mutlaka temizlemeliyiz. Onu büfteye, şişliğe falan veriyoruz. O yüzden mümkün oldukça sinirsiz olması gerekiyor.
acele etmeden bunu ince bir şekilde üzerindeki zarı komple alıyoruz. Bunu biraz da derin girebilirsiniz. Derin girdiğiniz zaman bu üzerinde sıyırdıklarımızı kullanabilirsiniz. Üst kısımları daha ince, alt kısımlarındaki yağ tabakası daha kalın. Bakın buraları da görünüyor zaten. İnce, rengi falan da biraz daha koyu duruyor yağlı taraflara nazaran. Butumuz bu şekilde tertemiz hazır. Böyle çeviriyoruz butumuzu. Şurada damarı var. Burada biraz kan kalıntısı olabiliyor. Bıçağımızı şu kemiğin yanında, aslında şurada katmanları var. Bunlar dana etinde daha belirli. Kuzuda çok belirgin değil. Şöyle 1-2 diye dersek, şöyle ikinci katmana yakın, hatta ikinci katmanın içinden bu şekilde açıyoruz burayı. Şöyle kaval kemiğine doğru biraz daha açtırıyoruz. Bu şekilde trancın çizgisi var burada. Bakın kendisi açılıyor zaten. Böyle bıçağın ucuyla dokunarak trancı alıyoruz. Böyle tertemiz bir şekilde. Bu trancı ince şekilde kesip büftek yapabiliriz. Hatta keselim bunu. Bakın bu şekilde. Şöyle dilimleyerek güzelce kuzu büfteği yapabiliriz. Külbastı dedikleri olayı da bu şekilde yapabiliriz. Gayet güzel. Yumuşacık, çok çabuk pişen bir et. Sıralamasını bozmayalım. Yine toparlayalım böyle. Bunu keserken de böyle dağıtmadan kesilirse çok daha düzgün olur. Tabağa koyması falan çok rahat olur. Bunu kuzu etiyle yapmak istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Trancımızı dilimledik. Şimdi gelelim buraya. Bunu da kemiğinden ayırma. Şöyle yine yavaş bir şekilde anlaşılır olsun diye bu şekilde kemiği düzgünce açıyoruz. Buradan da böyle biraz kemiğin şu alt uçlarında sinirleri var. Burada da diz kapağı var. Buttaki kapak, onun dibinde bu şekilde kemiğe sürterek bu tarafından da giriyoruz böyle hafifçe. Bunu sürekli yapmayan, evde yapmak isteyenler bunu açarken bunu buradan açmak istiyorlar. Ama bu kemik buna pek müsaade etmiyor. Buradan açarken zorlanıyorlar ve bu kemik de burada kalmış oluyor. Sonra buradan tekrar kesmek zorunda kalıyorlar. Onu da aç gösterseniz. Anlasınlar. Bu şekilde yapalım. Bakın bu şekilde ayrılıyor. Burada pek kullanacağımız bir şey yok. Bu burada yapışık olmuş oluyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oluyor. Bu sefer bunu buradan kesmek zorunda kalıyoruz. Oradan tekrar kesmeyelim diye bunu direkt kemiğin üzerinde bırakıyoruz. Bu şekilde. Butumuzu aldık komple. Şöyle alt üst gösterelim. Tertemiz. Yağsı falan yok. Siniri yok. Üst sinirleri yok. Şimdi bu nasıl temizlenir? Nasıl temizlenmeli? Biz bunu nasıl temizliyoruz? Çok daha düzgün olduğunu düşünüyoruz. Bakın şöyle kemiksiz inciğimiz var burada. Burada da yine bir tane bezemiz var bunun içinde. Bunu dibinden alıyoruz böyle. Temiz bir şekilde bunu açıyoruz. Bunu atıyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle kemiklerin yanına ayıralım. Bunu kenara koyuyorum. Bu inciğin temizlenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Onu da detaylı bir şekilde göstermek istiyoruz sizlere. Bakın inciğin içinde, incik zaten sinirli bir parça. Bunun içinde daha çok sinirli olan bir parçamız var. Açıyoruz.
Onun böyle hafifçe kenar sinirlerini alıyoruz. Yani bunu şişe falan olmuyor ama kuşbaşı yaptığınız zaman kavurmanın içinde genel olarak eriyor. Bu butun içindeki doğranan bölgede en sinirli yer arkadaşlar. Bunu yüzeysel temizliyoruz. İnciyi açtık. İçinde şöyle kalın bir sinir yapısı var. Bunun mutlaka alınması gerekiyor. Şöyle bıçağın ucuyla çekiyoruz. Bu normalde haşlama olarak verilen bir et parçası. Ama biz bunu sinirini bu şekilde alarak her şeyi kullanabiliriz. Bundan ızgara bile yapabiliriz. Izgara bile yaptığınızda sinirler alındığı için yumuşacık oluyor. Bunu deneyebilirsiniz. Bunu da bu şekilde yine incinin alt tarafındaki şöyle sinire bıçağın ucuyla alıyoruz. Bakın alt yüzünde de kalın bir sinir var. Onu da düzgünce bıçağın ucuyla alıyoruz. Bu şekilde temizliyoruz. Şunları kenara bırakalım. Ondan sonra bak burada kontronuarı var bunun. Elimizde ayrılıyor zaten. Bıçak kullanmamıza bile gerek yok. Bunu alıyoruz. İlk olarak bu butun içindeki tek sinirli olan en büyük parça. Bunu alıyoruz. Burada geniş bir siniri var. Bunu da şöyle bıçağın ucuyla yavaş ve anlaşılır bir şekilde, keskin bir bıçak, çok kuvvet kullanmadan. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aynı işler, aynı zamanlar. Aleykümselam abi. Bu şekilde düzgünce temizliyoruz. Bu çok ufak tefek yağları var. Onları almıyoruz. Onlar da bizi rahatsız etmiyor zaten. Sonra bu yumurta kısmına geliyoruz. Bunu böyle alttan açtığımız zaman şöyle kenarına bıçağın ucuyla dokunarak bu şekilde yumurtasını ayırıyoruz. Sokumun içinde de şöyle bir tane sinirli bir parçası var. Onu da ayırıyoruz bıçağın ucuyla. Onu da üst kısmında şurada bir siniri var. Bu şekilde alıyoruz onu da. Hatta şöyle alalım, hiç firesi olmasın. Alt kısmında kemikten kalan şöyle kemiğin zarları kalmış birazcık. Kemiğe bastırarak aldığımız için. Onu da alıyoruz. Bakın bunda da sinir kalmadı. Şimdi burada bir tane daha sinirimiz var. Bu kalın olan, ucu görünüyor zaten. Sinir zaten ucunu gördüğümüz zaman bu şekilde hafifçe sinirini açıyoruz. Şöyle daha anlaşılır olsun. Daha yavaş yapalım. Bir kısmını açtık. Sonra buradan yine bıçağın ucuyla dokunarak burayı da açıyoruz. Bu şekilde bunu alıyoruz. Bu süt kuzusu olduğu için sinirler o kadar belirgin değil. O kadar sert de değil sinirleri. Şöyle alıyoruz. Sonra burada bezenin çıktığı yerde de böyle çok az bir şey sinir var. Bu koyunlarda daha belirgin. Danalarda falan daha büyük, daha belirgin. Bu kuzu olduğu için çok belirgin değil. Onu da böyle hafifçe güzel temizliyoruz. Sinirsiz, tertemiz bir etimiz oldu. Bunu da bu şekilde bırakalım. Yumurta. Yumurtayı temizlerken de bakın bu komple bütün içinde buradan kaval kemiğini çıkarttığımız yer. Bunu buradan hafifçe bıçağın ucuyla çiziyoruz. Sinirli olan ince bir parçası var.
kemiğe sarılı olan yer, yumurtanın içi. İnciğin içindeki sinirli parça gibi düşünebiliriz. Bakın bunları bu şekilde alıyoruz. Öncelikle bunları çıkartıyoruz. Bunu kenara koyalım. Bakın burada sinirli bir yeri var. Onu da bu şekilde. Bunun iç kısmında sinir yok. Böyle alıyoruz ucundan. Yağlı kuzu olduğu için de sinirleri çok ince. Şöyle alalım. Bunun da sinirlerini bu şekilde temizliyoruz. Bakın sinirlerini aldık. Şöyle incecik bir zar. Bıçak zaten değer değmez siniri de kesiyor. Çok dikkatli almak gerekiyor. Böyle yumurtamızın iç kısmını aldık. Bu şekilde çeviriyoruz. Bu sağ tarafında büyük bir parçası var. Şu sinirin dibinden bıçağımızı bu şekilde çok hafif sürterek kuzu olduğu için biraz daha fazla dikkat ediyoruz. Çünkü kuzuların sinirleri çok gelişmiş olmuyor. Bakın şöyle çıkartıyoruz. Bunu kullanabilirsiniz. Bunu şişe bile verseniz çok yumuşacık oluyor. Bu şekilde ince sinirini alıyoruz. Bu sefer bu diğer tarafını çeviriyoruz. Yine aynı şekilde. Bakın böyle bıçağı çok hafif sürterek bu parçamızı da bu şekilde alıyoruz. Bunun alt kısmında da çok hafif bir sinirli bir bölge var. Bu kavurmalıkta kesinlikle rahatsız edici bir yer olmuyor bunlar. Kavurmada rahatsız etmiyor. Ama şişlik yapacaksanız, komple butu şişlik doğrayacaksanız mutlaka bu şekilde temizlenmeli. Bunu da bu şekilde alıyoruz. Hatta şöyle yapalım onu da. Arkadaşlar bu sinirleri alırken bakın şöyle uygulamalı gösteririm. Bu şekilde alta alıp sıyırdığınız zaman sinirde hiç et kalmıyor. Normal zar gibi çıkıyor bu şekilde. Ama üstten aldığınız zaman sinir biraz daha önceden kesilebiliyor. Veyahut da biraz ete girilebiliyor. Ya da biz böyle alıştık. Şimdi bunun içinde ince bir sinir daha var. Genelde buna girmiyorlar. Genelde bunu almıyorlar. Onun nasıl alındığını da gösterelim size. Bakın şu alt kısmında zaten burada biraz yağ var, biraz sinir var. Onu da yine böyle çok hafiften bıçağın ucunu sürterek açtık. Bakın bu sinir buraya çıktı. Tamamen belirgin bir şekilde görünüyor. Şöyle açalım komplesini. Bunu da alırken böyle yatırırsak şuradan bıçakla hafiften girdiğimizde şöyle biraz bıçağı sürterek bu da bu şekilde çıkıyor. Bakın yine sinir çok ince olduğu için kaldı. Onu da bu şekilde alalım. Bakın butumuz tertemiz, sinirsiz bir şekilde parçalamış olduk. Bu komple yumurtadan çıkan parçalarımız. Şu iç kısımdaki olanlar. Şurada da çok az bir miktarda sinir var. Bunları da alalım. Bu yumurtadan çıkan parçalarımız bu şekilde. Yuvarlak olan yumurta bu hale geldi. Bu kemiksiz olan incikten çıkan parçalarımız 3 parça temizlendiği zaman. Şu da sokum böyle. Noir kontra noir ikisi birlikte. Bu da trancımız. Bunu nasıl kullanabiliriz? Şu anda bu şekilde temizlendik, yani bu şekilde temizlendikten sonra ızgaraya da kullanılabilir, şişlik de yapılabilir, kavurmaya da verilebilir.
İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz ve et çok yumuşak, hiç problemsizce tüketebilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizden istekte bulunabilirsiniz. Bizden istediğiniz bir şeyler olursa bize yazabilirsiniz. Bize danışabilirsiniz. Elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kalın sağlıcakla.